Bugün yolculuğun en sinsi düşmanıyla yüzleşeceğiz. Konfor alanı aslında yaşamıyor, sadece günü kurtarıyorsunuz demektir. Selam dostlar. Serimizin 9. videosuna hoş geldiniz. Bugüne kadar çok yol kat ettik. Ama bugün yolculuğun en sinsi düşmanıyla yüzleşeceğiz. Konfor alanı. Hani o içinde kendimizi çok güvende hissettiğimiz, her şeyin tahmin edilebilir olduğu, o sıcak, o rahat yer, bilindik yer. Size bir itirafta bulunayım. Ben hayatımdaki en büyük ivmeleri, değişimi, dönüşümü o koltuktan kalkıp belirsizliğin içine adım attığımda kazandım. Çünkü konfor alanı aslında gelişimin bittiği yerdir. Eğer hayatınızda hiçbir şey değişmiyorsa, sadece bildiğiniz şeyleri tekrar ediyorsanız aslında yaşamıyor, sadece günü kurtarıyorsunuz demektir. Bugün o rahat koltuktan nasıl kalkacağımızı ve neden rahatsız olmanın aslında büyük bir lütuf olduğunu konuşacağız. Joe Dispenza'nın çok sevdiğim bir tespiti var. Eğer her gün aynı şeyleri yapıyorsanız beyninizdeki aynı devreleri ateşliyor ve aynı duyguları yaşıyorsunuz. Beyniniz artık geçmişin bir kaydı haline gelmiştir. Konfor alanı beynimizin enerji tasarrufu yapma biçimidir. Beyin der ki dışarıda ne olduğunu bilmiyoruz. Tehlikeli olabilir. Gel biz bu şekilde dertlerimizle, eski alışkanlıklarımızla burada güvenle oturalım. Ama bilinmeyenin içinde her türlü olasılık vardır. Ben ne zaman ki bilmiyorum ama deneyeceğim dedim. İşte o zaman beynimde yeni nöral yollar açılmaya başladı. Konfor alanından çıkmak beyninizi ben artık geçmişin bir kölesi değilim, geleceğin yaratıcısıyım demektir. Carl Jung bize hep şunu hatırlatır. En çok korktuğun şeyin içinde en çok ihtiyacın olan hazine saklıdır. Konfor alanımızın dışı genellikle korktuğumuz yerdir. Hatta yapmaktan, eleştirilmekten ya da başarısız olmaktan korkarız. Ancak Jung'un bireyleşme süreci o karanlık ve bilinmez bölgeye girmeyi gerektirir. Ben konfor alanımda otururken sadece bildiğim kadar biriydim. Ne zaman ki kendimi zorlayan işlere girdim, ne zaman ki hiç bilmediğim bir konuda araştırmaya, incelemeye ve konuşmaya başladım, içimdeki o gizli güçleri, o bastırılmış yeteneklerin ortaya çıktığını gördüm. Korku aslında gitmeniz gereken yönü gösteren bir pusuladır. Eğer bir şeyden korkuyorsanız ama oraya gitmeniz gerektiğini de hissediyorsanız gelişim tam oradadır. Bob Proctor'ın çok meşhur bir paradigma öğretisi vardır. Siz konfor alanınızın sınırına geldiğinizde o paradigma, bilinçaltı programı size alarm verir. Terlemeye başlarsınız. Kalbiniz çarpar. Zihniniz size vazgeç, bu sana göre değil der. Proctor buna bariyer, terror barrier ismini verir. Başarılı olanlar ile yerinde sayanlar arasındaki tek fark şudur. Başarılı olanlar o korku bariyerine çarptıklarında durmazlar. Onun içinden geçerler. Ben o bariyeri her geçtiğimde bir sonraki seferin daha kolay olduğunu fark ettim. Güçlendim. Farabi'nin dediği gibi insan ancak kendi sınırlarını zorlayarak mükemmel olana yaklaşabilir. Erdemli bir hayat sadece bildiğin doğruları yapmak değil, yeni doğruları arama cesaretini de göstermektir. Dostlar, bugün size küçük ama etkili bir görev veriyorum. Bugün normalde yapmayacağınız, sizi az da olsa huzursuz eden bir şeyi yapın. Hiç tanımadığınız birine selam verin mesela. Hep ertelediğiniz o zor telefon konuşmasını yapın. Ya da gitmediğiniz bir yoldan gidin bugün. Konfor alanı bir mezarlıktır. Çiçekleri güzel olabilir ama orada hayat yoktur. Hayat o sınırın bittiği yerde başlar. Ben o sınırı her gün biraz daha genişleterek bugünkü halime ulaştım.
Sizin de o devasa potansiyellerinizi bir koltukta harcamanıza izin vermeyeceğim. Yorumlarda bugün konfor alanınızdan çıkmak için attığınız o küçük ama cesur adımı paylaşın. Birbirimizi bu cesaret yolunda destekleyelim. Kanala abone olmayı ve bu sınırları beraber yıkmayı unutmayın. 10. videoda hayat kurmanın ve görselleştirmenin bilimsel gücünü konuşacağız. Güvende kalmayın, gelişerek kalın. Önceki videoları muhakkak gözden geçirin. Sevgiler.